Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar Türk lirası arasındaki dalgalanmalar, ayrıca piyasaların Borsa İstanbul üzerine etkileri, altın üzerine etkileri, gümüş üzerine etkileri, Euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve gram gümüş, gram altın üzerine etkilerini burada hep birlikte değerlendireceğiz. Fazla sizleri sıkmadan hemen hızlı hızlı konular içerisine gireceğim ve bu konular içerisinde son zamanların biliyorsunuz artık seçim ekonomisi içerisine girdik. Bu seçim ekonomisiyle birlikte de dolarda, altında, gümüşte, borsada, Bitcoin'de neler olabilir? Bunları hep birlikte bu video içerisinde değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz seviyeler var. Oldukça güzel bir şekilde ilerleyen bu seviyelerimiz hala daha devam ediyor. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hala da piyasada sizlerle birlikte biz de bir oyuncu pozisyonundayız ve para kazanmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi piyasalarda her ne kadar da dalgalanmalar yaşansa da sizler yatırımlarınızı yaparken mutlaka ekonomik gelişmeleri ve ekonomi haberlerini özellikle FED tarafından ve merkez bankaları tarafından gelecek haberlere mutlaka dikkat etmeniz gerekli sevgili dostlarım. Bunlar her ne kadar da dolar kuru ve altın kuru üzerinde dalgalanmalar yaratsa da bizler gayet güzel teknik analiz açısından takip ettiğimiz bölgeleri sizlerle birlikte kontrollü bir şekilde takibe devam ediyoruz. Dolar kuruna baktığımız zaman dolar kuru özellikle seçim ekonomisi startı içerisine girmiş olan ülkemizde arkadaşlar şu an itibariyle 18 lira 71 kuruş seviyesini kendine destek yapmış durumda. 18 lira 71 kuruş şimdi bizler için yeni bir destek ve takip bölgemiz. Yukarıda gene Merkez Bankası'nın 18.80'i tutma çabaları devam ediyor. Fakat ilerleyen günlerde arkadaşlar biliyorsunuz asgari ücret zamları yapıldı. Özellikle emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın sorunları çözüldü. Ve bu sorunların çözülmesiyle birlikte bütçe açıklarından kaynaklı olarak da arkadaşlar Merkez Bankası para basımlarına devam ediyor. Para basımlarıyla birlikte sizlerle geçmiş konularımızda da sık sık değindiğimiz gibi ne kadar para basımı o kadar enflasyon. O yüzden Aralık ayı enflasyonu yıllık bazda da enflasyonu her ne kadar da %65'li seviyelere düşürmüş olsa da baz etkisinden kaynaklı olaraktan ileriye dönük bu enflasyonist baskıları sizlerle birlikte tekrardan yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden şu an kurlar içerisinde baktığımız zaman dolar kurunun hala da en ucuz yatırım yapılabilecek kurlar arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası tarafından baskılanması neticesinde dolar kurundaki hareketler Euro Türk lirası ve sterlin bazlı hareketlere nazaran daha yavaş gelişiyor. Bunu da hep birlikte sizlerle takip ediyoruz. Fakat buradaki hareketlilik Merkez Bankası tarafından belli bir zaman aralığı içerisinde yavaş yavaş yukarı bırakılacaktır. 18.80 o yüzden bizler için önemli olacak. Doları takip eden arkadaşlarımız. Bu özellikle bir de Forex ve Viyop piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız da var. Onlar kaldıraçlarına dikkat etsinler. Kendilerini hedge ederken de mutlaka hesaplarında bulunan para miktarını da göz önünde bulundurarak işlemlere girmesi önemli olacak. Çünkü buradaki volatil hareketler bir anda sizlerin zarar görmesine sebep verebilir. Dolar kurunda 18.80 şimdi dikkatle takip edeceğimiz bir direnç. Bu direncin yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte kısa zaman içerisinde 19 lira 06 kuruş civarına doğru yükselen bir dolar kuru takip edebiliriz. Fakat bizlerin burada sizlerle birlikte de takip ettiğimiz 19 lira 50 kuruş asıl ana hedef bölgemiz şeklinde takip edeceğimiz bir alan olacak sevgili dostlarım. Dolar kurunu takip eden sevgili yatırımcı arkadaşlarım. Euro Türk lirasına hemen bakalım. Euro Türk lirasında önemli seviyemiz var. Oradaki kısa ana hedef bölgemiz aşıldı. Bizlerin takip ettiği 20.04 ana hedef bölgemiz vardı. Euro Türk lirasını takip eden arkadaşlarımız bu bölgeyi yakaladı ve bu bölgenin üzerinde hareketler görüyoruz. Şimdi 20.04 önemli bir destek. ECB tarafından gelecek faiz arttırışları ve Avrupa bölgesinde özellikle Avrupa Birliği bölgesinde çıkacak enflasyon rakamları önemli. Burada takip edeceğimiz Rusya'nın petrol ve doğalgazlarla ilgili yaptırımları Avrupa bölgesini nasıl etkileyecek, ekonomisini nasıl etkileyecek bunları takip edecek Euro Türk lirası takip eden arkadaşlarımız. Fakat 20.04 üzerinde kaldıkça Euro'da şimdi yeni hedef bölgesi 21 lira 04 kuruş civarına doğru gidecek bir Euro paritesi sizlerle birlikte izleriz sevgili dostlarım. Sterlin Türk lirası tarafına baktığımız zaman sterlinde özellikle 22 lira 80 kuruş civarlarındaki hareketin olduğunu izliyoruz. Burada 22.85 sterlinde arkadaşlar bir direnç bölgesi. Bu 22.85 direncini takip edeceğiz. Sterlin Euro'ya nazaran daha iyi alım fırsatları verdi. Özellikle
07-22-37 bölgelerinin sterlinde bir alım bölgesi olarak takip edilebileceğini söylemiştik. Şimdi 22.85 bölgesini takip ediyoruz. İngiltere Merkez Bankası'nın alacağı kararlar gene burada da önemli olacak. Bu kararlarla birlikte asıl ana hedef bölgemizin ilk etapta 23 lira 15 kuruş civarına doğru atacağı bir sterlin takip edeceğiz. Pound'un 23.15 üzerindeki kısa vadeli ana hedef bölgesi de 23 lira 63 kuruş civarına doğru bizlerin takip ettiğimiz bölgeye doğru ilerleyişini sürdüreceğini düşünüyorum. Aynı Euro'da olduğu gibi 23.63 üzerinde kalıcılık sterlin Türk lirasında da yakaladığımız zaman arkadaşlar buradaki hareketlerin 24 lira 62 kuruş civarına doğru da yukarı yönlü devam etmesi beklentilerim içerisinde olacak sevgili dostlarım. Evet, hemen altın tarafına geçelim. Altın tarafında özellikle bizlerin sizlerle birlikte takip ettiği ana hedef bölgesine doğru çok yakın hareketler izliyoruz. Önemli direncimiz yukarı yönlü kırıldı. Bununla birlikte hedef bölgemiz olan altının ons tarafında 1941 dolar seviyesine doğru hareketleri takip edeceğiz. Bizler için şimdi çok kritik 1871 buradaki destek bölgesini yukarı yönlü kırmamızla birlikte ana hedefimize çok yakın bir altın ons sizlerle birlikte takip ediyoruz. 1941 dolarlar seviyesine doğru bu hareketimiz devam edecek. Altın takip eden sevgili dostlarımız buna dikkat etsinler. Önümüzde bir FED faiz kararı biliyorsunuz var. Bu FED faiz kararında 0,25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Bu faiz artışı beklentisi FED günü yaklaştıkça satın alınmak istenebilir. O yüzden burada bir dalgalanma süreci içerisine girebiliriz. Fakat FED faiz kararının yavaşlama süreci içerisine ve 2023'ün ilk çeyreğinden sonra durma noktasına gelecek olmasından dolayı altın yatırımcıları tekrardan şanslı olacaktır. Ama ilk etapta bizler ana hedef bölgemiz 1941 dolar seviyesini sizlerle birlikte hala da takibe devam edeceğiz. Ons gümüş tarafında da güzel hareketler var. Burada da ana hedef bölgelerimiz ve beklentilerimiz mevcut. Ons gümüş takip eden sevgili dostlarımız için özellikle 24.41 seviyesinde bir direncimiz var. Bu 24.41 önemli bir direnç. Şu an için 23.65 bizler için bir destek bölgesi ve bu destek bölgesi de alımların geldiğini de görüyoruz. Bu da ons gümüş takip eden sevgili dostlarımız için gerçekten olumlu gelişmeler. Burada bizlerin 24.41 direncini yukarı yönlü kırmamız arkadaşlar bizi bir anda 25 dolar 62 sent civarına doğru giden bir gümüş ons seviyesini takip ettirecek. Ama dediğim gibi burada bizim asıl takip edeceğimiz ana hedef bölgemiz gümüş onsunu takip eden arkadaşlarımız için 27 dolar 60 sent civarından geçen bölge olacak. O yüzden gram gümüş dolar bazlı hareket beklentimiz de yukarı yönlü olduğu için gram gümüş tarafında da bizler yukarı yönlü hareket beklentilerimizi hala da koruyoruz. Gram altına geçmeden önce hemen gram gümüşle ilgili de beklentilerimizi burada yazalım. 14 lira 10 kuruş arkadaşlar gümüşün gramında kuvvetli bir destek konumuna geldi. Beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. 12.70 biliyorsunuz bizler için çok önemli bir dirençti. Bu dirençle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, daha sert bir şekilde devam edeceğini belirtmiştik. Ve tam da dediğimiz gibi 12.70 kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareketler 13.40, 14.10 şeklinde devam etti. Şimdi 14.10 seviyesi alımların geldiğini görüyoruz ve bu seviyede de gram gümüş takip eden arkadaşlarımızın bir alım bölgesi olarak bu bölge oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi 14.55 kritik direnç, bu direnç arasında gitgeller yaşanıyor. Fakat burada bizim asıl ana hedef bölgemiz 14.55'i kırıp 15.25 ve buradan da ana hedef bölgesine doğru 16 lira 40 kuruş seviyesine doğru giden bir gram gümüşü takip edeceğiz. Özellikle Çin'in açılması ve dünya ülkeleri üzerinde enerji maliyetlerini azaltma yönünde arkadaşlar biliyorsunuz kullanabilir, yenilenebilir enerjilere yöneldiği için dünya ekonomileri çok miktarda gümüş ihtiyacına gereklilik duyacaklardır. Bununla birlikte zaten gerekli alımlar da yavaş yavaş piyasadan yapılıyor ve bunlarla birlikte göreceksiniz ki ilerleyen günlerde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla gümüş parlayan bir yıldız olarak hareketlerine devam etmeye çalışacaktır sevgili dostlarım. Gümüş iyi. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altın yatırımcıları. Evet, gram altında da çok önemli bizler için biliyorsunuz ana hedef bölgeleri verdiğimiz zaman kızan arkadaşlarımız çok sayıda olmuştu ve gram altının nasıl buralara gelebileceğiyle ilgili yaptığımız özellikle teknik analizlere güven duymayan ve bununla ilgili birçok eleştiri aldığımız bir dönem içerisine girdiğimiz zamanlarda sizlere ne demiştik? 1035 Türk Lirası civarındaki gram altın çok iyi bir fırsattır ve buralardan 1158 dolar ana hedef bölgesine doğru gidecektir şeklinde açıklamalarımız vardı. Tabii bazı ekonomist arkadaşların da yorumlarını dinleyen ve burada
çok sert düşecektir şeklinde yorumlar yapan arkadaşların yorumlarından da etkilenen arkadaşlarımızın birçoğu panik içerisine girdi ve elindekileri maalesef ki kaptırdı. Bu dönem içerisinde dikkatli olunması gerektiğiniz konusunda sık sık uyarılarda bulunmuştum. Sabırlıların, sabırsızların sabırlılara para kazandıracağı bir dönem içerisinde olduğumuz ve gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirtmiştik. Ve gördüğünüz gibi şu an itibariyle de 1140 TL civarında bir gram altın karşımızda. Yanılmadık, yanıltmadık çok şükür. Sizler de videolarımızı beğeniyorsanız bir beğeni atarsanız da beni çok memnun edersiniz sevgili dostlarım. Evet, konumuza hemen geçelim. Gram altın tarafında özellikle artık bizler için 1117 TL önemli bir destek. Bu 1117 TL ayrıca bu desteğin çalışması ana hedef kanalı içerisindeki hareketleri de bize getirebilir her an için. O yüzden 1158 ana hedef bölgemiz, gram altında takip edeceğimiz önemli bir direnç ve bu dirence çok yakınız. Bu ana hedefimize çok yakınız. 1158'i sizlerle birlikte yakından takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bu direnç görüldüğü zaman da dikkatli olmakta fayda var. Çünkü kuvvetli bir direnç bölgesi olacaktır bu gram altın için. Gram altın yatırımcısı arkadaşlarımız da mutlaka güncel konuları takipte kalsınlar. FED faiz kararlarına mutlaka dikkat etsinler. Bizim Merkez Bankamızın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı kararlara dikkat etsinler. Çünkü gram altın bildiğiniz gibi hem dolar kurundan hem de ons altın tarafındaki hareketlerden etkilenen bir emtiadır. Oradaki hareketlilik gram altında aşağı veya yukarı yönlü hareketleri bizlere getirecek önemli ipuçlarını yapılacak açıklamalarda buradaki ipuçlarını bizlere verecek arkadaşlar. Fakat şimdilik baktığımız zaman dolar kurunda da yukarı yönlü hareket beklentimizden kaynaklı olaraktan ons tarafında da ana hedef bölgemize doğru hareketlerin devam etmesinden kaynaklı olaraktan gram altın tarafında 1158 Türk Lirası civarına doğru ana hedef bölgemizi sizlerle birlikte hala da takip ediyoruz sevgili dostlarım. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 4832 arkadaşlar önemli bir bizler için destek bölgesiydi ve şu an itibariyle Borsa İstanbul'da 4832 doların altında işlemler görüyoruz. Haftalık kapanışta 4832'yi takip edeceğiz. Eğer ki bu 4832'nin üzerinde kalmayı başarabilir isek tekrardan Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Borsa yatırımcılarına benim buradan tavsiyelerim ve düşüncelerim şu şekilde olabilir. Mutlaka bu destek ve direnç bölgelerini takipte kalsınlar. Şu an itibariyle baktığımız zaman aşağı yönlü hareketlerde 4714 seviyesi günlükte takip edeceğimiz önemli bir destek. Çünkü bu desteğin de altına eğer ki kırar ise Borsa İstanbul hareketler daha da sert bir şekilde hızlanabilir. Fakat artık yapacak bir şey yok. 4700 seviyelerine doğru gelmiş bir Borsa İstanbul'da 4714 puan seviyesi günlükte takip edilecek bir bölge. Haftalıkta ise 4832 puan seviyesi önemli olacak. Bu bölgeleri takipte kalın sevgili dostlarım. Sasa takip eden arkadaşlarımız da var. Sasa'da 90 seviyesi önemliydi ve 90 seviyesi üzerinden yukarı yönlü 105'li seviyelere doğru hareketler gördük. Gene bu bölge önemli olacak. 90 seviyelerinde bir dip çalışması yapmış olabilir. Yukarıda düşüşün tamamlandı diyebilmemiz içinse Sasa'da 115 liranın üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Şu an itibariyle 90 ve 115 bantları arasında Sasa'da hareketleri takip edeceğiz sevgili dostlarım. Hektaş'ta hareketler burada da gene önemli olacak. Sasa'yla bağlantılı gene Borsa İstanbul'da önemli hacme sahip olan iki kağıt Hektaş biliyorsunuz, biri de Sasa. Buradaki gene hareketleri takip edin arkadaşlar. Borsa İstanbul'dan bağımsız olarak bu iki kağıtta hareketler gözlemlenebilir. Enerji ve gıda kağıtlarına dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yatırımlarınızı alırken gündem konularını özellikle borsada takip edin. İleriye dönük atılacak yatırımları takip edin ki bu yatırımlarla birlikte borsada daha düzgün kararlar verebilirsiniz. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin BTC-USD paritesinde son durum ne şekilde? BTC-USD paritesinde de yukarı yönlü hareketi izledik ve bu hareketin beklentilerimiz doğrultusunda arkadaşlar yukarı yönlü devam edeceğini de belirtmiştik. Özellikle 16.900 seviyesi bizler için kritik bir dirençti ve bu kritik direnci Bitcoin yukarı yönlü kırdı. Şimdi Bitcoin'de bir miktar düzeltmeler görülse de yukarı yönlü trend hala da devam şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Burada oluşturduğu bir direnç alanı üzerinde şu an için. Orada da 18.250 dolar seviyesi önemli olacak. 18.250 dolar üzerinde Bitcoin'de 20.000 ve 22.000 dolarlar seviyesine doğru bu hareket devam edebilir.
güzel bir ivme yakaladı. Düşüş trendlerini yukarıya yönlü şu an itibariyle kırmış gözüküyor. Bu da Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için güzel, olumlu seviyeler. Kısa vadede şurada bir direnç oluşturacaktır. O da 22.000 direnci. Bunu takip edeceğiz. Yön 22.000 dolara doğru Bitcoin'de de yukarı yönlü gözüküyor sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasaları değerlendirdik. Nasıl yatırım yapabileceğimizle ilgili bazı konulara değindik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.